Öncelikle herkese merhabalar. ASSAM'ın 2004 yılındaki Uluslararası Kongresi'ne ilişkin sizlere bu sunumu anlatacağım. Bu sunum içerisinde Türk ve İslam coğrafyasındaki e, emperyalist ve Siyonist İsrail ve Amerika'nın stratejilerine ilişkin, yani özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki stratejilerine ilişkin bilgiler vereceğim. Kendim Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Yüksek Mühendisi bölüm mezunuyum. Muhtelif endüstriyel tesis şantiyelerinde mühendislik yaptım. Uzun zamandır da uluslararası strateji ve istihbarat raporlarına ilişkin açık kaynaklı istihbarat uzmanlığı yapıyorum. Öncelikle herkese merhabalar. İsmim Ahmet Öven. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Yüksek Mühendisi bölüm mezunuyum. Aynı zamanda yaklaşık 15 senedir de uluslararası strateji ve istihbarat raporlarına ilişkin, yani Amerika ve İsrail'in düşünce kuruluşları, think tanklerine ilişkin, think tank raporlarına ilişkin açık kaynaklı istihbarat uzmanlığı yapmaktayım. Bu sunumda sizlere ASSAM'ın uluslararası 2004 yılındaki kongresine ilişkin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kriz bölgelerinde İsrail ve Amerika'nın derin stratejileri, analiz, senaryo, misilleme, nizam ve gayri nizam uygulama ilişkin bilgiler vereceğim. Dünyada bildiğiniz üzere birçok farklı doktrin, plan ve senaryo var, askeri ve siyasi senaryo olmak üzere. Dünya coğrafyasında özellikle Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'da öyle planlar yapılmaktadır ki Rusya'nın NATO'ya karşı yayılma siyasetini engelleyen Primakov ve askeri Gerasimov doktrini, ABD'nin Birinci Dünya Harbi'ndeki İngilizlerin yaptığı gibi ülkeleri bölmeyi amaçlayan Rumsfeld ve Jabrowski doktrini, İsrail'in Arap devletleri yok etme ve Arap olmayanlara ittifak haline girmesini amaçlayan Oded Yinon ve Ben Gurion planları, Çin'in bir kuşak bir yol projesi kapsamında Modern İpek Yolu projesi adı altında köprü, liman, kanal, demiryolu gibi geniş bir network oluşturarak tüm lojistik yollarını ele geçirme planı, yine Rusya'nın Kuzey Deniz Yolu projesi altında deniz, kanal ve koridorları oluşturma planları, Bush'un vurmadan önce sen vur doktrini, Putin'in Sovyet egemenliği altında bulunan ülkeleri koruma ve sömürüsüne ilişkin dış politika doktrini, İsrail'in düşman ülkeleri silahlanmasına karşı Begin doktrini gibi stratejik çalışma ve hedefler bulunduğumuz coğrafyayı sarmış bulunmaktadır. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında bunlar ele alınmaktadır. Amerikan derin devletine ve Siyonizmine hizmet eden uluslararası düşünce kuruluşları olan Rand Corp, Silk Road raporunun analizi ve açık kaynaklı istihbarat kaynaklarının dayanarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasının Suriye ve Irak'taki Türkmen bölgesi, Mısır ve Sudan sınırındaki bir tabi toprakları, Filistin, Gazze, Münhasır Ekonomik bölgesindeki petrol ve doğalgaz sahası gibi birçok husus bu sunumda yer almaktadır. Öncelikle açık kaynak istihbarat uzmanlığı ne demektir? Belirli bir istihbarat problemi çözüme kavuşturabilmek amacıyla kamuya açık olan siyasi, askeri ve stratejik özel bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi yoluyla üretilen istihbarat metodu olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'de maalesef ki RAND, Silk Road Studies, Site Intelligence gibi siyasi, strateji, askeri, savunma ve istihbarat özel şirketlerine uygulanan analitik zeka, TC'nin kendi kurum ve paramiliter yapılamalarında ve paravan şirketlerin olmadığı ve uygulamadığı gerekçesiyle mukaddes ve kadim vatanın lehine olacak planlar, senaryo, stratejileri üretilmemekte, derin devlet aklı, stratejik devlet aklı oluşturulamamaktadır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyası Türkmenler, Türkmen bölgelerinin İsrail'in Oded Yinon planı ve ABD'nin Rumsfeld Jabrowski doktrinine karşı korunması gerekmektedir. Özellikle burada İsrail ile Türkiye sınırı arasında bir Kürt koridoru, yani bir Kürdistan projesi yer almaktadır. Elbette ki Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Lakin Siyonizme ve emperyalizme hizmet eden insanlarla yer alınmaması gerektiği taraftarıyım. Mısır ve Sudan sınırındaki bir tabi toprakları ve Halayip üçgeni, şayet Sudan bölgesinde İsrail bir işgal politikası uygulamak isteseydi Mossad'ın alabileceği aksiyonlar aşağıdakiler olurdu. Sudan-Mısır sınırında yer alan Halayip üçgeni, Mısır yönetiminde olmasına rağmen Sudan tarafından Sanafir ve Tehran adalarının Suudilere iade edilmesi gibi asıl sahibine verilmesine dair uluslararası arenada bir takım icraatlar yapılmış ve yapılacaktır. Burada yaşayan Sudan kökenli vatandaşları ve farklı kabileler paramilite edilerek milis kuvvetler oluşturmak suretiyle ayrılıkçı hareketler desteklenebilir. Bunlar benim tarafımdan ele alınan hususlar değil, Mossad'ın alabileceği aksiyonlardır. Burada da yanlışı düzeltiyorum özellikle. Halayip'teki nüfus yoğunluğu göç planıyla Sudanlar lehine dönüştürülebilir. Halayip'teki idareciler şahsi menfaatler karşılığında Sudan devletinin idaresini tanıyabilirler. Yine haritada bunları görmektesiniz. Kısaca geçiyorum. Filistin Gazze Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki petrol ve doğalgaz sahası, İsrail'in Filistin devleti topraklarındaki
demografi yapı stratejisi ve Gazze işgal politikası birlikte yıllardır süregelen soykırımın en önemli amaçlarının biri de Gazze'nin kendine ait münhasır ekonomik bölgesindeki rezerv sahalarının askeri ve siyasi açıdan ele geçirilmek istemesidir. İsrail'in Golan Tepe'de işgali, İsrail Golan Tepe'leri işgal etmiş, aynı zamanda Yahudi göç politikası ve buralarda hidrokarbon, özellikle petrol ve doğal gaz bileşenleri olan hidrokarbon keşfi için lisans almıştır. Yine aynı şekilde İsrail nasıl ki bir demografi yapı stratejisi uyguluyor, bizim de buna dair bir demografi yapı stratejisi uygulamamız gerekmektedir. İsrail'lerin bir Dürzi topluluğu vardır. Şii mezhebine tabidirler. Dürziler bu konuda ayrılıkçı hareketlerin tesis edilmek suretiyle İsrail'e karşı bunlar kullanabilir muhtelif istihbarat teşkilatları tarafından. Yine daha önce Rumsfeld ve Jabrowski doktrinden bahsetmiştik sunumun başında. Müslüman dünyasında ve bölü ve yönet stratejisi uygulayan bu doktrini aşağıdaki haritada da görmektesiniz. Özellikle Hicaz Devleti ile Necid toprakları, yani Suudi Arabistan'ın Necid olan kısmı birbirine ayrılmış ve Türkiye'de de bölünmüş bir harita yer almaktadır. Buna karşı Müslümanlar dikkatli davranmalıdırlar ve bu doktrine karşı bir anti bir doktrin geliştirmelidirler. Sanafir ve Tiran adaları, Akabe Körfezi girişinin bu stratejik adalar daha önce İsrail işgali altında idi. Sonrasında Mısır egemenliği altında olan adalar sinsi planlar ile General Sisi tarafından Suudilere verildi. Şu anda ise Veliaht Prens Muhammed tarafından 500 milyar dolarlık Neom projesi bir parçası olarak Mısır'a destek verilecek ve yatırım sağlanacaktır. Yine Akabe Körfezi'ndeki bu adalara yakın bir Suudi Arabistan'ın bir Neom projesi var. Yine burada özellikle İsrail'in bu adaları yapmasının sebebi, benimsemesinin sebebi Akabe, Süveyş ve Kızıldeniz'deki o uluslararası güvenliği sağlamak ve bu adalarda strateji ve istihbarat merkezi kurulmasını teşvik etmektir. Yine Sudan Sevakin Adası. Sudan Sevakin Adası da Akabe ve Süveyş Körfezi'nde Bab-el-Mandeb Boğazı. Yine bu Sudan Sevakin Adası da Aden Körfezi'ne Hint Okyanusu'na giden uluslararası deniz ticaretinin sacayağından biri olan deniz güzergahı üzerinde yer almaktadır. Ve bu adayla ilgili de farklı stratejik ve istihbari hususlar mevcuttur. Yine aynı şekilde Yemen Sokotor Adası'nda Aden Körfezi girişine yer almakta. Ve burada da İsrail'in askeri ve istihbarat faaliyetleri söz konusudur. Kıbrıs'ta Siyonist hedefler. Kıbrıs'ta bildiğiniz üzere Şabat diye bir örgüt var. Ve bu örgütün taşeronluğunu yapan muhtelif inşaat firmaları var. Ve Kıbrıs'ta Türklerden alınan arazilerde inşaat yapılmakta. Ve bu inşaatlar İsrail'in göç politikası, demografik yapı stratejisiyle birlikte gizli örgütler tarafından Siyonist emellerle birlikte harmanlanarak buralardan Yahudiler gelip bu inşaatlardan ev almak suretiyle oradaki demografik yapıyı değiştirmektedirler kendi lehlerine. Yine İslam ülkeleri arasında uluslararası strateji ve istihbarat merkezi kurulabilir. Nasıl ki bir Interpol var. Bunda Interpol'ün üst versiyonu olarak uluslararası camiada böyle bir güvenlikle alakalı bir sistem kurulabilir. Siyonizmin derin planından bahsediyoruz. Dünyanın muhtelif devletlerinden ve coğrafyadan İsrail'e göç edenlerin sayıları Almanya'dan dünyadan İsrail olan göç dalgasını iyi analiz ettiğimizde Yemen'de, Irak'ta, İran'daki Siyonist gizli ve derin planı daha iyi anlayacağız. Burada zaten İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudilerin göçlerinin popülasyonu yer almaktadır. İlgili haritalarda görmektesiniz. Yine şuna değinmek istiyorum. Dünyada hiçbir rejim yoktur ki alternatif olmasın. İngilizler Libya'da monarşi darbe planına ilişkin Senussi hanedanından bir üyeyle görüşmekte. Yani Senussi prensiyle görüşmekte. Yine aynı şekilde İran'daki Molla rejimine karşı da Kaçar ve Pehlevi hanedanlarının prensleriyle görüşülmektedir. Bunu en çok İngilizler bu stratejiyi ele almakta ve geliştirmektedir. Yine aynı şekilde Exeter Üniversitesi'nde İslamiyet'e ait özel stratejik çalışmalar için bir departman yer almakta ve burada yetiştirilen öğrenciler dünyanın muhtelif coğrafyalarında İngilizlere, Amerikalı ve İsrail'e hizmet edecek şekilde yetiştirilmektedir.
Yine Türkiye'de bildiğiniz üzere Konstantinopolis olarak adlandırılan İstanbul'da bir ekümenik devlet stratejisi vardır. Bu ekümenik devlet stratejisine karşı da Türkiye'nin kendi üniter devlet yapısını bozmadan bir modern halifelik sistemi ele alınabilir. Sunum burada bitiriyorum. Kaynaklar kısmı da her şeyi ele aldım. Daha önce buna dair Türk Derin Devlet Doktrini Temeli Mühendislik Strateji ve İstihbarat Analitik Kombinasyonu ilişkin bir kitap yazmıştım. Ve bu kitapta ilgili tüm içerikler yer almaktadır. Yoğun iş tempom olduğu gerekçesiyle şu anda sizlere bu kadar bir bilgi veriyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi sunuyorum.